Gidenlerin arkasından mendil sallanır. Mendille gözyaşları silinir falan. Bu gitmek gelmek, gurbet, sıla demek ki çok o zamanlardan kalma bir şey. Mesela boyalı kalem hiç kimsede yoktu. Bir tek çocukta vardı. O da savcının oğlu Tunç. Posta treniyle 3 günde İstanbul'a geldik. Biz gazeteleri 3 gün sonra okuyorduk. Bir akrabamızın kapıcı dairesine inmiştim. Biz Erzincan Lisesi'nde İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe 4 tane gazete çıkarıyorduk. Duvar gazetesi. Kapakta bir desenim yayınlandı. Hani ne derler, hani dünyalar benim oldu derler ya gençlikte. Böyle hani insanın ilk kitabı çıktığında da oluyor. Kafamdaki kararı uyguladım ve istifa ettim. Hareket mecmuasında çalışmaya başladım. Kahvede böyle tavla oynuyorlar, bağıranlar, çağıranlar, televizyon seyredenler bana fon müziği gibi geliyordu o zamanlar gençken. Bir oturuşta yazıyordum. Ansiklopediyi bitirdiğimizde daktilonun bütün tuşları silinmişti, sıfır hale gelmişti. Maneviyatı dile getirmek çok zor. Benim için bu çok mümkün olan bir şey değil yani. Benim fikriyatımı ve hissiyatımı dile getiren bir mısra. Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. Bak bunları sen herhalde ilk defa belgelemiş olacaksın. Bir yandan hukuk fakültesi. Annem çok perişandı. Oğlumu asacaklar diye. Babam felçliydi. İlkokul 3. sınıf talebesiydim. Babam gözlerini kaybettiği zaman Posta treniyle 3 günde İstanbul'a geldik. Biz gazeteleri 3 gün sonra okuyorduk. Ben Erzincanlıyım. Şehrin içerisinden benim ailem. Fakat Erzincan'ın Osmanlı döneminden itibaren uzun yıllar ilçe merkezi olan Kuruçay diye bir ilçesi vardır. Benim dedem burada memurluk yapmış Osmanlı döneminde. Kuruçay'ın köylerinden birinden evlenmiş. Kader işte rahmetli babam da nahiye müdürü olarak Kuruçay'da görev yaparken o da oradan evlenmiş. Ben de Kuruçay'da doğdum. Adında Kuruçay geçiyor ama iki çayın birleştiği bir noktadadır. Sivas'tan gelip Erzincan'a giden demiryolu inşaatı Ilıç'ın yakından geçince kaza merkezini Kuruçay'dan alıp Ilıç'a verdiler. Ilıç o zamanlar mezra gibi bir yerdi yani. Sonradan orasının şansı güldü. Demiryolu oradan geçtiği için. Kuruçay kaza merkezi olmaktan çıktı. Önce nahiye, sonra köy oldu. Sonra da tamamen boşaldı. Ben oradaki bir evde doğmuşum Kuruçay. Küçük bir yer yani 100 hane falan ancak. Fakat kendim bir Kalbin Sesi Mustafa Kutlu diye bir belgesel çektim iyi kötü yürürken. Dedim ki ya gideyim de Kuruçay'da bu belgeseli doğduğum evin önünden başlatayım. Ben bu evde doğdum diye. Fakat tahkik ettim ki ev yıkılmış, yanında yöresindeki evler de yıkılmış. Tabii böyle bir hüzünle başlamak istemedim. Yani bir yıkıntıyı gösterip de burada benim doğduğum ev vardı falan filan. Yani sonuçta doğduğum ev yok. O hatıralarım da yok çünkü ben oradan 3 yaşında falan sanıyorum Kuruçay'dan Refahiye'nin Zevker nahiyesine tayin olmuş babam. Hayal meyal o yolculuğunu hatırlıyorum. Tabii o zamanlar yol yok, bir şey yok. Yani bir yerden bir yere nakledilmek için beygirler, katırlar. Yani neredeyse 20'ye yakın şey var. Bir kervan gibi biz Kuruçay'dan efendim Zevker'e gidiyoruz. Hayal meyal aklımda yani bir yerden bir yere gitmemiz hep öyle oluyordu. Dolayısıyla doğduğum evle ilgili herhangi bir hatıram yok. Lakin daha sonraki 5-6 yaşlarında geldiğimiz bir istasyon var, Cebesoy istasyonu. Onun üstünde bir ev var, yalnız bir ev. Tabii orayla ilgili hatıralarım var. Dedem bilinen birisi. Osmanlı'nın son zamanlarında bir küçük memur imiş. Hem musikşinas hem hattat. Dolayısıyla dedemden bana tevarüs eden bir şey var. Öyle zannediyorum yani. Ruslar Erzurum'u geçip Tercan'a geldiklerinde dedem Erzincan'a bağlı Pülümür kazasında memur imiş. Ve o sırada orada vefat etmiş. Mezarı hiç bilmiyoruz orayı. Sonra babaannem 5 çocukla beraber işte eskinin Osmanlı kadınları muhacerat başlamış.
Pürümür'den 5 çocukla beraber, babam 12 yaşında falan, Erzincan'dan Sivas'a kadar yürüyerek gelmişler. Rahmetli babaannem Sivas'ta bir sünger makinesi var, hala durur kız kardeşimde. O sünger makineyle askeriyeye çamaşır dikerek çocuklarını geçindirmiş. Babam da orada rüştiyeyi bitirmiş. Çocukluğuma dair hem babamın görevi bakımından hem de benim hatırladığım, aydınlık olarak hatırladığım mekan, babamın son tayini olduğu Kemah'ın Kamerik nahiyesi. Kamerik nahiyesinde biz oturacak bir ev bulamadık. Çünkü o zamanlar nahiye müdürünün dairesi de oturduğu ev. Bunun üzerine babam Kemah beylerinden Hayrettin Bey'e rica etti. Onların Cebesoy istasyonunun üstünde ki köylerde arazileri var. O arazileri dolaşmak için bir tepenin üzerine bir ev yapmışlar. Babam onu rica etti. Hayrettin Bey de verdi. Dolayısıyla babamın makamı bizim oturduğumuz ev oldu. Tavır oldu Hayrettin Bey'in bir babama gösterdiği bir güzellik oldu. O zaman sanıyorum ben 5 yaşındayım. Etrafta başka ev yok. Benden başka çocuk yok. İşte ablalarım var. Babam atla nahiye gidip geliyor. Bir at almıştı. Ablalarımı da köy okulları için bir Türkçe kitabı vardı. Ondan derslerini veriyor, okutuyordu. Yani babam ablalarım okutuyordu. Ben de o sırada onların o okuma kitabından bazı şiirleri ezberlemiştim. Daha 5 yaşındayken. Onlardan bir tanesini hiç unutmam. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın bir şiiriydi. 1 veya 2 kıtasını hala hatırlıyorum. Birisi şöyle: oğlusun bir askerin, düşünme derin derin, başak tutan ellerin bir gün al bayrak tutar. Herhalde askerlere yazılmış bir şiir. Bir köpek hatırlıyorum, bir Gümüş diye bir köpek. Onunla beraber işte kır bayır dolaşarak benim bu tabiat aşkı, tabiata olan bağlılığım o sıralarda yalnız bir çocuk olarak sular, çiçekler, çayırlar, böcekler, mevsimler, kuşlar, bütün bir tabiat ile olan bu sıkı bir bağım olmuş oldu. Rahmetli babam o istasyonun altından Karasu geçiyor, Fırat Karasu. Orada balık tutardı, böyle sazan balıkları, beraber giderdik. İstasyondan gelip geçen trenler benim için çok önemli bir husustu ve o zihnimde kalmış. Ve hep benim hikayelerimde böyle bir tren motifi vardır. Tabii dumanlı tren. Dumanlı tren aynı zamanda çok sinematografik bir unsur. Birçok filmde kullanılmıştır. Nostaljik bir tarafı var tabii. Benim için de çok önemli. İstasyonda durduğu zaman bilhassa asker taşıyan trenler çok enteresan. Askerler hemen inerler, çeşmeye koşarlar, yüzlerini yıkarlar falan filan. Bir bu, bir de o yıllarda köylerin boşalmasıyla insanların büyük şehirlere doğru akışını hatırlıyorum. Sepetler, çocuklar, torbalar, çıkınlar, gelen tren 3 dakika 5 dakika duruyor, ara istasyon, pencerelerden verilen çocuklar, şunlar bunlar, bir kıyamet. Ondan sonra arkasından sallanan eller. Gidenlerin arkasından mendil sallanırdı o zamanlar, iyi hatırlıyorum yani. Mendil sallanırdı, mendille gözyaşları silinir falan. Bu gitmek gelmek, gurbet, sıla demek ki o zamanlardan kalma bir şey. Benim yazılarımda da, hissiyatımda da yeri vardır. Babam işte bu son görevi Kamerik nahiyesinden emekli oldu. Erzincan o zamanlar depremden yeni çıkmış bir muvakkat şehir var. Orada kurulmuş küçük küçük evler. Türkiye'de hiçbir şehirde olmayan kağıt üzerine ızgara plan, bütün sokaklar birbirini 90 derece kesiyor. Her evin 500 metrekare arsası var, bahçesi var. Evler prefabrik deprem bölgesi olduğu için böyle bir şehire geldik. Babam orada ev almıştı. Fakat insanlar bu prefabrik evlere taşımıyorlardı. Naylon ev diyorlardı.
Onlar o küçücük muvakkat şehirde oturuyorlardı. Bizim evimiz yukarıdaydı. Prefabrik evlerden birindeydi. Ben orada ilkokula başladım. Fırat İlkokulu, hiç unutmuyorum. Şimdi diyorum da çocuklar böyle servislerle şuraya gidip geliyorlar. Tabii köyleri saymıyorum ama şehrin, güya şehirdeyiz. Ya bir kilometre falan vardı. Bir kar yağar buralara kadar. Çocuğuz tabii. Erzincan'da o zaman otomobil yoktu yani. Yukarıda 3. Ordu vardı, cemseler geçiyordu. Bekliyorduk ki bir askeriye cemsesi geçsin de onun izine basa basa gidelim. Cemse geçmezse daha iri yarı bir çocuk karı yara yara giderdi. Biz de onların arkasından giderdik. Hani hastalanmak, çocuklar bilmem ne olmuş falan. Şimdiki ailelerin endişelerinin hiçbiri yoktu. Hiçbirimizde çanta yoktu. Hepimizde bez torbalar, onun içerisinde kitaplar. Okuldaki şeyler de enteresan. Mesela boyalı kalem hiç kimsede yoktu. İlkokul 3. sınıf hatırlıyorum. Bir tek çocukta vardı. O da savcının oğlu Tunç. Onun boyalı kalemi vardı. Hepimiz hevesleniyorduk onun boyalı kalemlerine. Yani o dönem nasıl bir mahrumiyet içerisinde geçmiş. Ama tabii hepimiz sağlıklı, cıvıl cıvıl çocuklardık. Şehir tam bir şehir değil. Yani henüz taşınılmamış. Aslında şehir muvakkat şehir. Aşağıda yapılmış. Depremden sonra ufak tefek evler, küçücük bir çarşı falan. Babam rahmetli tabii emekli maaşıyla da geçinme durumu olmadığı için orada bir arkadaşı vardı, Salih Efendi. Benim kitaplarımda da geçer. Hatta Osman'ın çektiği Uzun Hikaye filminde de var. Orada Kenan İmirzalıoğlu benim babamı canlandırıyor. Cihan Otel ve Kıraathanesi'nin caddeye bakan, sokağa bakan camının kenarına bir masa koydu. Oraya bir de daktilo koydu ve orada arzu acile başladı. Köylüler babamı tanıdığı için, babam da kanunlardan anladığı için işte orada geçimini sağlıyordu öylece. Biz üst tarafta pek taşınan olmamıştı. Yani bizim mahallede bir ışık burada yanıyor, bir ışık orada yanıyor. Şehir demeye bin şahit ister. Tabii zamanla doldu. Orada da garip bir yapı vardı, onu da anlatmalıyım. Erzincan şehrini kurarken cebri istimlak yapmışlar bütün o araziyi. Fakat orada bir köy varmış. Köyün bütün tarlalarını istimlak etmişler. Fakat köye dokunmamışlar. Köy orada duruyordu. Aşağı Vaver köyü. Malı, davarı, harmanı, gübresi her şeyle bir köy hayatı. Bizim evimizde tarlalara yakındı. Köylünün hayvanları veya tarlaları ekmeğe giderken gelirken orada tam bir zirai hayatın olduğunu söyleyebilirim ve benim arkadaşlarım da oradaki köy çocuklarıydı. Dolayısıyla tabiatın bir köşesinden kalkıp bir köşesine geldim. Hatta o köy 60'lı yılların ortasına kadar kaldı orada. Sonra onları da kaldırdılar, istimlak ettiler. Bizim evimiz de o köyün bir köşesindeydi. Dediğim gibi Cebesoy'daki tabiatın ortasındaki tek evden çıkıp şehre geldik Erzincan ama şehir değildi yani. Yine tabiatla beraberdik. Evet, ailenin tek erkek çocuğuyum. Kız kardeşim var benden ufak. 3 tane ablam var. Ablalarımın ikisi vefat etti. Kız kardeşim Erzincan'da hala. Bir ablam yine orada. Şöyle bir durum oldu. Şimdi çok enteresandır. Benim babaannem, dedemin evlendiği köyün mezrasından, babamın evlendiği annem de o köyden. Babaannem, dediğim gibi Osmanlı bir kadın, o sünger makineyi kullanmasını anneme öğretmişti. Annem de o taşındığımız yerdeki köyün kadınlarına, çocuklarına, kızlarına elbise dikerek bizi geçindirmeye çalıştı emekli maaşıyla beraber. Ben de o yaşlardan itibaren evimizden aşağıda sebze hali vardı. Orada kendime mahsus, yani kendi kaldırabileceği kasalara domates dizmek, arabadan karpuz indirmek falan. Sebze halinde çalıştım. Başka bir sürü işler yaptım. Bayramlarda kartpostal satmak, pazarlarda kurabiye satmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Yani o yaşlarda bana birçok tecrübe kazandırdı söyleyebilirim yani. Bir karpuz alıp o yaşta eve götürmek de büyük bir şeydi. Onur vesilesiydi.
Evet, futbol oynuyorduk. Sonra mahalleye yeni insanlar taşındı, yeni çocuklar geldi. Refaiyeli Hakim Hamit Bey ve onun çocukları. 3 tane oğlu vardı. Çağatay İzzet, Ercüment ve Atalay. Hakim Hamit Bey çok muhterem bir insandı. Çocuklarına okuma zevki alıştırmıştı. Çocuklar harçlıklarıyla kitap alıyorlardı. Biz o Hamit Bey'in evinin bodrumunu çocuklarla beraber kütüphane yapmıştık. O zamanların çocuk kitapları, Kahramanlar Geçiyor, Feridun Fazıl Tülbentçi'nin kitapları. Daha çok tarihe ve maceraya ait kitaplar. Ama başka şey de yaptık. Daha o köyün çocuklarına ve mahallenin çocuklarına Bodrum'un karanlığında düşünün yani ilkokuldayız. Bir perde gerip orada Karagöz oynattık. Düşünün o dönemin ilkokul çocuklarını düşünün. Ne kadar bir girişken ve taşrada olmalarına rağmen ne kadar kendi çaplarının üzerinde işler yapmaya yönelmiş çocuklar. Allah rahmet eylesin. Hamit Bey'in ve çocuklarının benim okuma alışkanlığımı sağlamakta gösterdikleri yakınlığı hiç unutamam yani. Ben ilkokuldan itibaren resim yapmaya meyyal bir çocuktum. Yani hem okuma, ne bulursam okuyordum. Müthiş bir okuma açlığı içerisinde. Resim yapıyordum ilkokuldan itibaren. Ortaokul, lise. Lisedeyken Allah rahmet eylesin Nurettin Bey diye bir resim hocamız vardı. Kabiliyetli çocuklardan sanıyorum 5 kişi falan. Okul paydos olunca bizi atölyeye indiriyordu ve bize orada bizatihi resim yaptırıyordu. Onun emeklerini hiçbir zaman unutamam. Ben bir arkadaşımla beraber, o zamanlar Güzel Sanatlar Akademisi'nin imtihanı ayrı yapılıyordu. Posta treniyle 3 günde İstanbul'a geldik. Yani posta 3 günde geliyordu. Biz gazeteleri 3 gün sonra okuyorduk. Anamın köylüleri, Taksim civarında. Daha çok o zamanlar yaptıkları kapıcılık falandı. Bir akrabamızın kapıcı dairesine inmiştim. Tabii İstanbul benim için çok şaşırtıcı. Ne tarafa bakayım, nasıl o kadar çok bakmak, görmek istediğim şey var ki. Fakat Güzel Sanatlar Akademisi'nde gördüğüm manzara, ben burada yapamam dedim. Yani bir Taşralı olarak Güzel Sanatlar Akademisi'nin öğrencilerin o özgür havası, kız erkek ilişkileri bana çok böyle bohem bir şey göründü. Tabii biz buna alışmamışız. Dedim burada yapamam, en iyisi bundan vazgeçtim. Ama yaptığım bir şey oldu. Taksim'den Gümüşsuyu'na iniyorduk. O zaman İnönü Stadı bu bildiğimiz stat. Tabii futbol meraklısı olduğum için, futbolda oynadığım için o sırada bunu bileceklerdir. Yani yaşı tutanlar. O zamanlar Galatasaray'ın efsanevi bir kadrosu vardı. Antrenör Gündüz Kılıç, Baba Gündüz. Ondan sonra kalede Turgay Şeren, Metin Oktay oynuyor. Hatta biz o kadroyu ezbere sayardık. İnanılmaz bir şey yani. Ben o sahneyi gördüm, o antrenmanları seyrettim, Metin Oktay'ı seyrettim, Turgay Şeren'i seyrettim. Tabii İstanbul benim için bu oydu yani. Başka bir şey de hatırlamıyorum. Çok da fazla kalmadık zaten. Sonra döndük. Beraber güzel sanatlara gitmeye çalıştığımız arkadaşımız daha sonra Harbiye'ye gitti. Ve Kıbrıs çıkarmasında şehit oldu. Benim de ressam olma maceram böylece sona erdi. İstanbul'da da birçok fakülteye gidebilirdim. Ama Erzurum yakın diye Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Edebiyat da seviyordum. Okuyan, yazan biriydim. Ama bunu söylemem lazım. Bizim nesil, yani nasıl bir nesil? Küçücük bir Erzincan, yani 30 bin nüfusu falan var ama 4 tane kitabevi vardı. 4'ü de sadece kitap satıyordu. Yani şimdi 24 tane kitabevi var fakat kırtasiye, oyuncak falan filan satıyorlar. Kitap pek satmıyorlar. Biz Erzincan Lisesi'nde İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe 4 tane gazete çıkarıyorduk. Duvar gazetesi. Bir lise tahsili, bayağı bir tahsildi yani. Onun sonucunu da anlatmam lazım. Bizden 2 devre sonraki Erzincan Lisesi talebeleri Türkiye çapındaki bilgi yarışmasında Haydarpaşa'yı, Galatasaray'ı, Kabataş'ı falan geride Türkiye şampiyonu oldu. Aynı yıl o okulun futbol takımı da Türkiye şampiyonu oldu ve Fransa'da Türkiye'yi temsil etti. Yani demek ki böyle bir kalite yakalanabiliyormuş 30 bin kişilik bir şehirde.
Şöyle oldu, Hareket Mecmuası 1966'da yeniden yayınlanmaya başladı. 1939'dan itibaren fasılalarla yayınlanmıştır. 66'da bizim kuşak yani Ezel Erverdi ve arkadaşlarının yayımladığı dönem ki tanıyorum 80'e kadar geldi. O mecmuayı bana rahmetli amcamın oğlu hukuktan terk Rui Kutlu o tanıttı bana. Ben de doğrusu hissiyatıma ve fikriyatıma çok uygun buldum. Bilhassa Nurettin Bey'in yazıları. Üniversite 2. sınıftayım. 64'te girdim, 65-66'da. Hareket Mecmuası'nı okuyan birisiyim. Bu sırada da hocamız Profesör Orhan Okay ile yakın idik. Bir gün odasında baktım ki masasının üzerinde Hareket Mecmuası duruyor. Dedim, hocam ben de bu mecmuayı okuyorum. Öyle mi dedi? Çok beğeniyorum ya. Ama dedim biraz içi bana donuk geldi mizah falan. Keşke içinde böyle desenler, resimler olsa daha can ayak. Öyle mi diyorsun? Evet dedim. Bu mecmuayı çıkaran arkadaş Ezel Erverdi dedi burada Erzurumlu kendisi. Öyle mi dedim, tanışmak isterim. Bugün gel öğleden sonra dedi. Öğleden sonra Orhan Okay'ın odasında Ezel Erverdi ile tanıştık. 50 küsür yıllık arkadaşım yani kardeşten ileri bir arkadaş. Kendisine şifalar diliyorum. Bende de rahatsızlık var, onda da rahatsızlık var. Böyle biraz tombulca falan Nişantaşı Teşvikiye çocuğu orada oturuyormuş. Ya dedim bu arkadaş dedim bu işleri nasıl yapıyor? Bana naif bir kişi gördü. Fakat sonradan anladım ki çok dayanıklı bir arkadaş Erzurumlu. Erzurum'da bir hemşin pastanesi var. O zamanlar böyle okur yazarların takıldığı bir yer. Orada buluştuk Ezel'le. Ben ona büyük bir nutuk attım. Bir mecmua nasıl olur falan diye. O da tabii beni dinledi böyle bir sabırla dinledi. Sonra madem sen desenler yapıyorsun bize başla dedi. Ve ben önce yazı değil desenler gönderdim Hareket Mecmuası'na. İlk 1968'in hangi ayı hatırlamıyorum. O ayında bir kapakta bir desenim yayınlandı. 8. sayıda. Hani ne derler? Hani dünyalar benim oldu derler ya gençlikte. Böyle hani insanın ilk kitabı çıktığında da oluyor. Böyle karşına koyuyorsun, ona bakıyorsun. Bu biraz hususi bir duygudur. Pek de anlatılmaz yani. Çok mutlu oldum falan filan. Bunlar yetmez. Çok mutlu oldum yetmez yani. Ve bir müddet sonra resimle yapamadığım kendini ifade, hissiyatını, fikriyatını ifade etme durumunu yazıya döktüm ve yazdığım ilk metinden itibaren Orhan Okay Hoca'ya gösterdim. O da çok beğendi. İlk 3 hikayemi kendisi harekete gönderdi. Sonra da dedi ki senin işin tamam gönderebilirsin dedi bundan sonra. Fakat şunu belirteyim. Bu resim merakı beni hiç terk etmedi. Yani son zamanlara kadar işte kitapların kapaklarını yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ameliyatlar falan olunca, eve kapanınca resmin saçağı altına girdim. Yani beni koruyup kolladı. Bende tuhaf şeyler vardır. Alışkanlık mı diyelim, neyse işte. Mesela benim kütüphanem yok. Var da böyle çocuklar okusunlar diye işte bazı müracaat eserleri. Okuduğum kitapları dağıtırım. O sırada yaptığım resimleri de arkadaşlarıma dağıttım. Yani evde 2 tane, 3 tane anca resim var. Mektebi bitirdik biz üniversiteyi. Tabii kura ile çekiyoruz. Bana Tunceli çıktı. Tunceli de Erzincan'a yakın diye. Tunceli Lisesi de doğrusu iyi bir lise, güzel yani. Fakat su yoktu. Lojmanlar var fakat su yok. İleriden bir yerden dereyi inip çıkıyoruz falan. Oradan kovalarına su taşıyoruz. Tabii heyecanlı bir kişi, yardımcı olmak isteyen birisi, işte talebesini iyi yetiştirmek isteyen birisi. Kütüphanesi kapalıydı mektebin, orayı açtım. İstanbul'dan çeşitli yayın evlerden kitaplar getirttirdim. Kitaplık kolunu faaliyete geçirdim. Sonra tabii ben basket, futbol oynayan birisiyim. Spor salonunda böyle şeyleri kabarmıştı, döşemeleri. Orayı açtırdık. İyi bir müdürümüz vardı Malatyalı. O da yardımcı oldu. Sahnesini yaptık. Orada basket takımı kurdum. Futbol takımı kurdum. Sahneye bir takım gösteriler yaptık. Hatta Orhan Kemal'in 72. koğuş oyununu bile orada oynamıştık.
O zamanın tabiriyle müsamere yapmıştık. Orası da bir mahrumiyet bölgesiydi ama unutamadığım bir şey Munzur Nehri, Munzur Çayı. Olağanüstü bir su. Bundan 50 sene evvel, bir yarım asır evvel. Ovacık'tan doğuyor, Tunceli'den geçip Murat'a karışıyor. Muhteşem bir su. Yani şöyle 20-30 metre, 20 metre en azından eni var. Girersin boyunu geçer. Fakat her adımdan avuç avuç su içebileceğin bu kadar soğuk, pırıl pırıl bir su ve orada çok güzel alabalık oluyordu. Ben de tutkuyla bağlanmıştım alabalığa. Öğretmen arkadaşlarla veya yalnız Tunceli'de ormanlar, vahşi bir tabiat, sümbüller, nergisler, nevruzlar, işte kuzular, balıklar. Gerçekten orada da başka türlü bir tabiatla baş başa kalma durumu oldu. Dolu dolu geçti diyebilirim öğretmenlik günlerim. Sevgiyle hatırlıyorum. Şimdiki öğretmenler yapıyor mu bilmiyorum. Müfredatta yoktu ama ben şey yapardım. Öğrencilere şiir defteri bulundurmayı ve tutmayı mecburi kılmıştım. Müdür beye dedim ki ben böyle bir şeyi icat ettim. İyi veya kötü her öğrencinin defterine illa ciltli olması falan gerekmiyor. Önce ben 5-6 tane güzel şiir yazdırıyordum. Sonra onların güzel şiirler bulup bunları devam ettirmesini istiyordum. Bunu da bir edebiyat zevki, bir şiir zevki kazansınlar diye kontrol ediyordum defterleri. Ve o defterlerdeki şiirlerden dolayı intizamdan, işlerinde ezberleyenler var. Onlardan da çocuklara resmen not veriyordum. Bu biraz şeye aykırıydı yani müfredata ama böyle bir şey yaptık. İşte gazete, Duvar Gazetesi çıkardık, şuydu buydu. Hareket Dergisi'ni çıkaran arkadaşlarım Ezel Erverdi ve başkaları gelip Tunceli'de beni ziyaret edip Erzurum'a gidiyorlardı. Ben de arada sırada Erzurum'a gidiyordum. Erzurum'da kitabevi açmıştık. Hareket Mecmuası'ndaki hikayelerim devam ediyor. Yazılar yazıyordum. Bütün arzum İstanbul'a gitmek. Öğretmenliği bırakmak. Hareket Mecmuası'nın yayımına ortak olmak. Onlarla beraber. Ve tabii en dip taraftan da yani yazarlığı da böyle bir taraftan kendi kendime itiraf etmesem bile böyle bir şey de düşünüyordum. Yani hep tayin istedim, hep tayin istedim, hep tayin istedim. Tayinim çıkmadı. Sonunda ben istifaya karar verdim. İstifa ediyorum, İstanbul'a gidiyorum. O sene tayinim çıktı. İstanbul'a geldim ve Küçükköy Vefa Poyraz Lisesi'ndeki 2 yıllık edebiyat öğretmenliğini yaptıktan sonra kafamdaki kararı uyguladım ve istifa ettim. Hareket Mecmuası'nda çalışmaya başladım. Şöyle söyleyeyim, küçük bir yani 10 metrekare bir oda, bir ahşap masa, küçük hasır sandalyeler. Rahmetli hocamız Nurettin Topçu İstanbul Erkek Lisesi'nde hocaydı. Oradan çıktığı zaman yazısını yazdıracağı zaman o eski harflerine yazıyordu. Bir arkadaşımız ona katiplik yapardı. Gelir oturur yazısını yazdırırdı. O sırada biz tabii çocuktuk yani. Tabii Nurettin Bey de bir marifçi olduğu için bizlerle büyük adamlar gibi konuşurdu. Tabii ben çok fazla huzurunda bulunamadım. Yani İstanbul'a geldikten sonra 75'te vefat etti hoca. İşte biz ziyaretine giderdik bayramlarda ve bazı günler. İşte o yazısını yazdırmaya geldiği zamanlarda mümkün olduğu kadar istifa etmeye çalıştık. Orada çok uzun yıllar birlikte çalışacağımız hareketçi arkadaşlarla tanıştık. Fakat bir müddet sonra tabii bunların çoğu talebeydi. Üniversiteye intisap edenler oldu. İşte birkaç kişi biz Hareket Mecmuası'nın yayınlarının devamında çalıştık. Ben de orada kaldım. Daha sonra bize İsmail Kara katıldı. Ve en istikrarlı olanlardan biri İsmail Kara. İsmail Kara ile daha sonra Hareket Dergisi, Hareket Yayınları'ndan sonra Dergah Dergisi ve Derya Yayınları'nda 30 sene aynı odada bulunduk. Dolayısıyla İsmail Kara ile hukukumuz çok fazladır. Onun abisi Mustafa Kara. O sıralarda Ezel Bey'in girişimleriyle milli sinema yapan yönetmenlerle tanıştık. Halit Refik, Metin Erksan, Lütfü Akat, Duygu Sağıroğlu, daha sonra Yücel Çakmaklı falan. Benim böyle bir sinema maceram da olmuştur. Çünkü senaryo yazmayı da
istiyordum. Metin Bey'in, Halit Bey'in kitaplarını Hareket Yayınları içinde basmak durumu oldu. Biz birkaç senaryo çalıştık. Fakat sinema dünyasına da ben tam manasıyla dahil olamayacağımı anladım. Yani en iyisi amatör kalıp dışarıdan yazmaya çalışmak. Ve bütün ömrüm boyunca da TRT'ye, şuraya buraya bazı şeyler yazdık. Mesela Metin Eksan'dan hiç unutmam. 1973 yazında bir yaz Fahrettin Paşa'nın Medine Müdafası filminin senaryosuna çalıştık. Büyük bir projeydi bizim için. Fakat tabii büyük projeye ancak ordu yardımı olursa kuvveden fiile çıkabilirdi. Bu film niçin çekilmeli gibi bir rapor sunduk. Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaş'tı galiba. Fakat askeriyeden bir cevap alamadık. Cevap alamayınca Metin Bey morali bozuldu. Ondan sonra ben o zamanlar çok da bilmiyordum senaryo yazmayı ama yine de bitirdim metni. Daha sonra bu çalışmayı Marmara Üniversitesi'nde sinema bölümünde Sami Okumuş kardeşimiz vardı. O bu çalışmayı bir kitap olarak yayınladı. Derya Yayınları'nın içerisinde. Yani dolayısıyla nisyana terk edilmemiş oldu yani bizim emeğimiz. Halit Refi ile uzun metraj Kurtar Beni diye bir film yaptık. Lütfü Akat'la Yalnız Efe. Yalnız Efe'yi Ezel Bey TRT'den almıştı. Kendisi bizatihi başında durarak İzmir'de Ödemiş'te çekti onu yani. Böyle bir sinema maceramız da oldu. Ve benim sinema merakım bugün de devam ediyor. Kanal 7'de epeyce bir çalışmamız oldu. Ekrem Işın'la beraber İstanbul Tekkeleri diye çok uzun bir belgesel yaptık. 70 küsür bölüm. Ondan sonra TRT için başka belgeseller. O dönemin şartlarında bu işi yürüten kardeşimiz Ezel Erver'di. Bu işin matbaası, kağıdı, işte maliyeti, dağıtımı şu bu. Tabii bu çok mütevazı bütçeyle çıkan bir dergiydi. Yani böyle hani bir dağıtım şirketi yok. Öğrenci arkadaşlar dağıtıyorlardı. İşte Anadolu'da belli yerlere gönderiyorduk. Tabii Nurettin Bey'in manevi şahsiyeti ve yazılarıyla Hareket'in de büyük bir okuyucusu vardı ve o zaman Hareket Mecmuası'nın büyük bir prestiji vardı. O bir fikir mecmuasıydı. Yani sanat kısmı da vardı ama yani fikriyatın yanında sanat biraz ikinci planda kalıyordu. Daha sonra biz Dergâh dergisini çıkardığımız zaman o benim üstümde kalmıştı. Dergâh dergisini ben bir şekilde yüklendim. Tabii benim edebiyatçı kişiliğim buna damga vurdu. Dolayısıyla Dergâh dergisi sanat, edebiyat, kültür sıralaması yaptı yani. Dolayısıyla Hareket Mecmuası böyle istikrarlı bir mecmuaydı. Ve o dönemin Türkiye'nin fikir hareketleri içerisinde Nurettin Bey'den gelen ve genç arkadaşların ve bazı akademisyen arkadaşların yazılarıyla Türk fikir hayatında yeri olan, prestiji olan bir mecmuaydı. Efendim biz Ezel Erver'di kardeşim. Kardeşten ileri dedim ya. Muhteşem bir şeydir. Yani romantik, atılımcı, gözü kara Erzurumlu. Ya Ezel abi biz bunu yapamayız dedim ben. 3 ciltlik bir ansiklopedi yapalım. İşte o zamanlar bir büyük yayın yapmak istiyordu Ezel Bey. Yani 3 cilti kıvırabiliriz ama öbürünün altından kalkamayız yani. Bizim etimiz ne budumuz ne. Fakat Ezel Bey'in böyle bir girişimci ruhu var. Edebiyat fakültelerine, hocalarını falan topladılar. Ondan sonra biz bu işe girdik. Fasikül olarak çıkarıyorduk. Ve şöyle bir yani 20 bin falan satabilseydik bizi büyük bir yükten kurtaracaktı. Yani fakat 3 bin mi 5 bin mi ne ancak satabildik. Bir düş kırıklığı oldu yani. Fakat yılmadık. Birinci, ikinci hiç unutmam Yazarlar Birliği Başkanı şimdi D. Mehmet Doğan o zamanlar Ankara'da çalışıyordu Kültür Bakanlığı'nda. Bu işe dahil oldu. Ve cuma geliyordu, cumartesi, pazar çalışıp gidiyordu. İlk 3 cildin yönetimi ondaydı. Mehmet Doğan'ın büyük katkısı oldu. Tabii Ezel Bey'in örgütlemesiyle edebiyat fakülteleri başta rahmetli Mehmet Kaplan olmak üzere
Onun işte asistanları İnce Engün'ün, Zeynep Kermen, Abdullah Uçman ve başkaları, Orhan Okay, başka yerlerden de katılanlar oldu ama bu katkı birinci, ikinci ciltten sonra yavaş yavaş gitti. Yani İnce Hanım sonuna kadar bizi desteklemiştir yani. Mehmet Doğan da Ankara'ya gidince bu büyük yükün altında kaldım. Yani hiç bana göre bir şey değil. Ben öyle hani mesela Mehmet Kaplan çok istemişti rahmetli hoca, doktoranı yap, Edebiyat Fakültesi'ne gir falan filan. Ben akademisyen olamam dedim ben ya. Bende sanatçı bir ruh var yani. İşte falan kitap şöyle doğdu, falan baskısı şöyleydi, Bulak baskısı böyleydi, ikinci baskı. Zaten hafızam çok zayıf. Fakat bizim de Ezel Bey'den gelen bir tuttuğunu koparmak, projenin altında kalmamak, yükü sırtlamak gibi bir bizde de böyle bir Yılmaz bir dava takipçisi bir şeysi var. İsmail Kara'nın da Allah razı olsun, onda büyük imkanlar şeyi var ama bu yükü ben omuzlamak zorunda kaldım. Fakat bu neşriyat bize çok pahalıya mal oldu. Yani satamadık, ciltler yayınlanmakta geri kaldı, şu oldu, bu oldu. Fakat biz 8 cildi bunu tamamladık, sonunda tamamladık ama iş işten geçmişti. Çünkü şey çıktı, Google çıktı falan filan. Artık ansiklopedilerinin pabucu dama atıldı. Gerçi bizim ansiklopedinin yine çok büyük bir şeyi vardır, kıymetini bilenlere. Birçok yerde bulamadığınız şeyi orada bulabilirsiniz ama dediğim gibi maalesef ansiklopediler atıl kaldı artık. O da kütüphanelerin bir köşesinde duruyor. Benim 20 yılıma mal oldu yani. Onu yapmasaydım yapabildim. Böyle şeyleri düşünmek istemiyorum ben. İnsan kaderinde neyse onu yaşayacak. Yani ben bunu yapmasaydım şunu yapardım. Bunlar boş laf yani. Yani o sizi gelip buluyor ve siz onunla cebelleşiyorsunuz. Böyle bir maceradır. Ben sahipleri, işte idare heyeti, şunlar, onları bilmem. Yani toplantılara da katılmadım ama orada arkadaşlar vardı. Benim ev Merter'deydi, Yeni Şafak Topkapı'daydı. Yani yolun üstündeydi. Yayın evinden çıkıp da her gece orada iniyordum. Zaten çok mütevazı bir gazeteydi. Genç arkadaşlar. Boyuna muhabbet ediyorduk, çay içiyorduk, yazılar yazılıyordu. Ben de orada yazmaya başladım. Dediğim gibi benim futbolculuktan gelen bir spor merakım var. Spor yazıları yazdım. Bunu anlatmalıyım şöyle. O zamanlar bazı köşe yazarlar futbol yazıları yazıyorlardı ve çok okunuyordu. Bizim gazetede dedim köşe yazarları da futbol yazsın. Futbol sayfamız hiç iyi çıkmıyor, fotoğraf bile yok. Aa çok iyi olur dediler. Ben başladım, arkamı döndüm, benden başka kimse yok. Tabii edebiyatla beraber karışık futbol yazıları yazıyordum. Bir kısım okuyucular bunu çok benimsediler. Fakat bir kısım benim hikayelerimi okuyanlar hiç oralı olmadılar. Futbol karşıtı olan kafalar. Hatta bir tanesi mektup yazmıştı. Mustafa abi sen bu yazıları terk etmezsen bendeki kitaplarını yakacağım. Diyenler bile oldu. Böyle bir macera oldu. Ve o gün bugün Yeni Şafak'ta yazıyorum. Tabii önceleri haftada 2 gün yazıyordum. Sonra 1'e düşürdüm. O günden kalan 3 tane yazar var. Hayrettin Karaman, Mehmet Çeker ve ben. 3 kişi yani yazıya devam ediyor. Kimler geldi, kimler geçti saymayayım ama biz kaldık orada öyle. Şimdi de böyle devam ediyor. Haftada bir gün, çarşamba günü. Onu söylemem lazım, doğru. Bak Deniz Feneri şöyle. Ramazan'da Uğur Aslan ile bizim İbrahim marketlerden gıdalar falan alıp fukara evlere dağıtıyorlardı. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü bende daima böyle bir şey vardır. Fukaraperverlik vardır yani. Dedim ki ya bunu kalıcı hale getirelim, Ramazan dışında da olsun. Dolayısıyla onu Mustafa Çelik ve Zekeriya Bey örgütlediler bunu. Deniz Feneri ismini koyduk. Deniz Feneri biliyorsunuz şeydir, gemiler karaya çarpmasın diye, fukaralıktan millet perişan olmasın diye yolda kalanlara falan bir ışık, bir yardım şeysi olsun diye. Böyle bir imajı var Deniz Fener'in. Çok tuttu. Sağ olsun İbrahim'le Uğur da kar kış demeden bütün Anadolu'yu dolaştılar. O kadar büyük bir ilgi gördü ki adam telefon ediyordu. Ya benim bir dairem var.
Deniz Feneri'ne vermek istiyorum diye. Bizim halkımız çok yardımsever, çok merhametli bir halk. Yeter ki yardımı yaptığı şey yerine ulaşmış olsun. O zaman cebindeki 10 liranın 5 lirasını verir yani. Hiç bakmaz yüzü yaşına. Dolayısıyla Deniz Feneri tutuldu ve bu tür STK'ların da belki ilki oldu. Arkasından benzeri birçok şey. Hatta Seda Sayan bile yetiş bacım diye öyle bir şey çekmiştir. TGRT'de sanıyorum. Böyle bir durum oldu, evet. Onu zikretmem lazım. Sonra filmlerin içinde unutamadığım tabii Osman Sınav'ın Uzun Hikayesi. O da güzel bir yapım oldu. Osman'ı talebeliğinden tanıyorum. Yani iyi bir yönetmendir ve ben de o filmi çok beğenmiştim. Çok iyi oldu yani. Ben galalara gitmem. Boy göstermeyi sevmiyorum. Gördüm filmi ama yani gala gecesine gitmedim. Kenan İmirzalıoğlu da çok severek oynadı ve çok yakıştı o role. Geç kalmış olsaydı olmazdı. O zamanlar çok iyiydi, yakışıklı bir arkadaş. Çok çok güzel bir filmdi, çok sevdim yani. Yayıncılık ve hareketten sonra Dergah Dergisi döneminde bayağı prestijli olan önemli bir edebiyat dergisiydi. Hatta İsmet Özer'in de katılımıyla. Tabii 30 cilt, 30 sene kolay değil. Gerçi ben son 6 senesinde rahatsızlandım. Benden sonra Ali Ayçil çıkardı ama ona da emek verdim. Çok. Bilgisayar kullanmıyorum. Bilgisayarı açmasını bile bilmiyorum. Fakat dizciden gelen yazıları her sayıya bir maket yaparak, onları yapıştırarak, maketi matbaaya öyle göndererek ve bundan hiç bıkıp usanmadan 30 sene Dergah önemli bir dergiydi. Bir toplanma yeri oldu. Genç yazar, şair, hikayeci arkadaşlar oraya çok uğradılar. İşlerinden temayüz edenler oldu. Birinci ciltte 103 imza var. 103. 103 imzanın 30 tanesini okudum. Kimler var. Nasıl bir dergiydi bu? Birinci cildi açıp bakmaları lazım. Hem fikriyat olarak hem edebiyat olarak. Mesela hikayeci hanım arkadaşlara onlarla ilgilendim. Mesela Fatma Karabıyık, Cihan Aktaş, Nazan Bekiroğlu, Sibel Eraslan, en son ki iyi yazan arkadaşlardan Mukadder Gemici, başka unuttuklarım da olabilir. Şairler var, bir sürü. Dolayısıyla Dergah Dergisi, dergicilik, edebiyat ve fikriyatın son döneminde damgasını vurmuş dergilerden biridir ve benim için de, benim hayatımda da bir taraftan ansiklopedi, bir taraftan yayınlar, bir taraftan dergah. Doğrusu çok iş yaptık yani. Az zamanda çok iş yaptık ve çok yoruldum ben. Dolayısıyla yani resme ayıracak vaktim kalmadı. Fakat sonradan işte böyle birdenbire rahatsızlıklar vücut buldu, ameliyatlar falan derken evden çıkamamaya başlayınca resim benim için bir sığınak oldu yani. Bıraktığım yerden devam ettim, evet. Tabii ben amatör bir ressamım yani. Resim yapmak için mutlaka mektebine gitmek lazım. Bir atölyeden, bir hocadan okumak lazım. Devam etmek lazım. Ve temayüz etmek kolay bir iş de değildir o yani. Kahvede tavla oynuyorlar, bağıranlar, çağıranlar, televizyon seyredenler bana fon müziği gibi geliyordu o zamanlar gençken. Bir oturuşta yazıyordum. Konsantrem müthişti yani. Bir oturuşta yazıyordum ve o yazdığım metni de hiç okumadan verdiklerim de var. Yani hiç üzerinde herhangi bir değişiklik. Sonunda da dedim ki ya kardeşim, insan yazdığını bir okur bakalım ne olmuş ne bitmiş. Bazı yerlerde düzeltmeye ihtiyaç var, olabilir. Bunu da yaptım. Düzeltmeye kalkıştım fakat baktım ki bozuyorum. İyisin bırak böyle kalsın. Mizacımla ilgili. Yani ben çay bahçesinde, kahvede, açık havada eve iş götürmeyi sevmiyordum hiçbir zaman. Ama tabii işte yani artık dışarıda çalışamaz olunca da artık evde yazmaya başladım. İşte elimle yazıyorum. Ansiklopedi döneminde daktilo kullanıyorduk. Çok hızlı daktilo. Hatta öyle ki ansiklopediye başlarken Simit Corona marka
Sıfır. 2 daktilo almıştık. Biri İsmail Kara'ya, biri bana. Ansiklopediyi bitirdiğimizde daktilonun bütün tuşları silinmişti. Sıfır hale gelmişti. Şimdi oğluma verdim. Hatıra olarak saklıyor. Beni etkileyen insanlar olur, anlatımlar olur, müzik olur, türkü olur, olay olur. Pek çok şey olabilir. Yazarların etkilendiği çok çeşitli şeyler oluyor. Onlar toplanıyor bende. Onların gerçekliklerini ben yeniden hikayenin gerçekliğine taşıyorum. Ama tabii kendi hikaye tarzımı buluncaya kadar. Yani ilk hikayelerim tabii biraz ilk başlangıç sayılır. Birisi ortadaki adam, öteki gönül işi. İnsan gençken kitabım olsun istiyor. Sonradan diyor ki keşke bunları yapmasaydım falan. Pişman değilim. Tabii onlar da benim evladım yani. Ama onları basmıyorum artık. Arada epeyce bir ara verdim ben. Yani bu işi nasıl yapmam lazım? Nasıl bir hikaye yapmam lazım? Bir de kendi kültürümüzden neşet eden bir hikaye istiyordum ben. Yani memleketimizde hikaye daha çok Batı tesirinde kalan hikayelerdir. Ben bizim hikayemiz olsun istiyordum. Tabii bu modern bir hikaye. Sonuçta yani Leyla ve Mecnun yazmıyoruz. 7-8 sene sonra tekrar başladım ve ondan sonra devam etti. Erzurum'dayken Aşıklar Kafesi'ne çok devam ederdim. Halk hikayesi anlatanları biliyorum. Halk hikayelerinin de evsafını biliyorum. Onlardan ilham alarak uzun hikaye yazmaya başladım. Novel diyorlar işte Avrupa'da. Onu devam ettirdim ta ki en son kitabım olan Sevincini Bulmak'a kadar. Dolayısıyla bana hep roman yaz falan. Ben bakış açısını çok önemserim. Yani romancı bakış açısı, hikayeci bakış açısı. Bakış açısı çok önemlidir. Ben 300 sayfada yazsam o hikayedir, roman olmaz. Romancının yani düşünme tarzı, başka hadiselere bakışı, anlatım tarzı. Dolayısıyla uzun hikayeye kadar olan kısım şarkı hikayesi. Ondan sonrası da işte halk edebiyatının, halk hikaye tarzının bendeki tezahürü. Ben memleket hikayeleri yazıyorum. Yani insanımızla ilgili, onların sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen. Yani kişisel tarafım vardır tabii ama birçok kitabında mesela Selimileri kendini anlatır. Bende de var, kendimden bir şeyler var ama ben daha çok memleketimin hikayelerini, insanları anlatıyorum. Ve daha çok da işte adalet, hamiyet, mürüvvet, neyse ahlakımızı teşkil eden ne varsa onları hikayeye taşımak istemişimdir. Öyledir. Ben kast-ı mahsus ile belki bilgisayar kullanmamak, kast-ı mahsusla elle yazmak öyle bir tarafım yok. Biraz da beceriksizlikten olabilir. Çünkü evde ampul değişmek lazım gelirse hanım değişiyor yani. Yine de başlasaydım bilgisayar kullanabilirdim ya otomobil ya kullanabilirdim ama dediğim gibi fikriyatımda, hissiyatımda olan bir şey bana itici geliyor. Bu konularda Sevincini Bulmak'tan sonra yazdığım yazılardan kitaplar yaptım. Kalbin Sesiyle Toprağa Dönüş, Akıntıya Karşı. Ve şimdi de inşallah bir kitaba başlıyorum. Bunları hep gazetede yazıyorum tartışmaya açılsın diye. Ondan sonra kitap oluyor. Bu yeni yazacağım kitapta önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Muhtemelen adı Kendini Aş, Haddini Aşma olacak. Yine bu fikriyatı devam ettiren bir kitap olacak inşallah. Şimdi tamamen bu konulara çalışıyorum. Benim ahım milletin ahıdır. Kendimi milletten ayrı görmem. Böyle bir hani yazarlık havası sıçratmaktan da hiç hoşlanmam. Ben insanların içinde bir insan, vatandaşlardan bir tanesiyim. Kendimi vatandan ve vatandaşlıktan o tarafa görmüyorum. Geçen de bir vatan yazım yayınlanmıştı. Bayağı bir ilgilendi insanlar. Yani nasıl bir vatan kavramı var bende. Dolayısıyla bu hissiyat ve bu fikriyat herhalde ne kadar ömrüm var bilmiyorum. Devam edecek yani.
kitabın kapağını, kitabın veya hikayenin adını, ilk giriş cümlelerini çok önemserim. Çünkü bir dünyaya açılıyoruz. O kapaktan, o isimden, o ilk cümlelerden bir dünyaya açılıyoruz. Sinemada da öyle. Yani filmin adı, ilk sahneler. Yani seyirciyi tutmanız lazım, okuyucuyu da. İlk itibariyle bunu bırakmamalı. Yani metin sizi bırakmamalı. Onun için o kitabın kapağını da ona dahil ediyorum. Tabii bu biraz resim, biraz sinema, bundan da ilgili ama daha çok kitabın kapağındaki imajla kitaba giriş bir birliktelik göstersin. Katkı da bulunsun istiyorum. Güzel kitap kapağına bakarak aldığım kitaplar olmuştur. Mesela François Sagan'ın Merhaba Hüzün kitabının kapağını çok beğenmiştim. Sagan'ı tanımıyordum, o kitabını da okumamıştım. O kitap meğerse güzel bir kitapmış, aldım okudum. Vallahi var tabii ama bunu ifade etmekten acizim. Yani bazı şeyler var ki onları mesela insanlar gidiyorlar işte insanları küçümsemek için söylemiyorum. Yani askerlik hatıralarını anlatıyorlar efendim. İşte hac hatıralarını anlatıyorlar. Anlatılabilir tabii bunlar da vardır. Orada gerçekten kayda değer bir şey olduğu zaman insanın maneviyatında bunun anlatılabileceğini sanmıyorum yani. Doğru budur. Maneviyatı dile getirmek çok zor bir şey yani. Çok zor bir şey. Yani tabii dile getirmeye isteyenler ve yapanlar var, söyleyenler var falan ama benim için bu şey değil. Çok mümkün olan bir şey değil yani. Vallahi belki yakışıksız olacak ama bütün bu yazıp çizmelerimin sonucunda çok kitap yazdım ben. Ama bu 50 küsur yıllık yazı hayatımın sonunda geldiğim nokta kalbin sesiyle toprağa dönüş, akıntıya karşı ve bundan sonra yazacağım kitaplarda toplanan fikriyattır. Bunların ilgi görmesini isterim. Yani insanların bu dünyanın hengamesi içerisinde bu memleketin büyük sıkıntıları ve problemler arasında bir de böyle bir sayfayı açmalarını, ona bakmalarını isterim. Madem son bir şey istiyorsun benden, bir divan edebiyatından bir mısra ile kapatayım. Benim fikriyatımı ve hissiyatımı dile getiren bir mısra, o da şudur. Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. Eyvallah. Bak bunları sen herhalde ilk defa belgelemiş olacaksın. Bir yandan hukuk fakültesi. Annem çok perişandı. Oğlumu asacaklar diye. Babam felçliydi. İlkokul 3. sınıf talebesiydim. Babam gözlerini kaybettiği zaman Posta treniyle 3 günde İstanbul'a geldik. Biz gazeteleri 3 gün sonra okuyorduk.